Öncelikle sihirli halka yaparak başlayacağız. Şöyle 2 kez sardım. Tığımı içinden geçirdim. Bu şekilde 2 tane zincirimi çektim ve tekrar geri tığımı çıkardım. Sihirli halkayı oluşturduktan sonra şöyle içerisine 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. 6 tane sık iğnemizi de yaptıktan sonra şöyle dip taraftaki ipimizi iyice çekiştirdik ve en baştaki sık iğnenin içerisinden battım. İlmeğimi aldım. Kaydırma tekniğiyle bu şekilde bakın bir başlangıç yaptık. Şuradan sayıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 tane şöyle sık iğnemiz olacak. Daha sonra bir tane zincir çektim. İkinci sıramızda her bir sık iğnenin üzerine şöyle 2'şer tane sık iğne yapacağız. Bakın 2 sık iğne ile başladım. Bu şekilde her bir sık iğnenin içerisine 2'şer tane sık iğne yaparak sık iğne sayımızı 12'ye çıkarıyoruz. Şöyle hemen sık iğne bezi bitirdik. Şuradan sayıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane sık iğnemi yaptım. Geldim şimdi yine en baştaki sık iğnenin içerisinden geçtim ve kaydırma tekniğiyle şöyle içerisinden geçiriyorum. Tekrar bir zincir. Bu sıramızda bakın ikinci sıramızda, üçüncü sıramızda ilkine bir, ikinciye bir, aynı noktaya 2. İlkine bir tane yaptım, ikinciye 2 tane. Daha sonra yanımdakine 1, onun yanındakine 2. Bakın şöyle. 1 2 1 2. Bu şekilde sıramızı tamamlayacağız ve toplamda 18 tane trabzanımız olacak. Bir tanesine 1 tanesine 2 sık iğne yapmış oluyorum. Şöyle 1 2 1 2. Bu şekilde sıramı tamamladım. Tamamında 18 tane sık iğnemiz var. Şimdi yine en başa geldim. İçerisinden geçip bir tane zincirimi çekiyorum arkadaşlar. Bakın böyle. 3. sıramızdayız ve 18 tane sık iğnemiz var bu sırada. Şimdi 4. sıramızda ilkine 1. Daha sonra 1, aynı noktaya 2. Şöyle. Daha sonra 1 bakın böyle. Aynı noktaya 2. Şimdi buraya ilk 1 ile başladık.
Daha sonra aynı noktaya 2. Daha sonra bakın arada 1, 2 ve tek noktaya 2 tane sık iğne şeklinde devam etti. Bundan sonrası böyle devam edecek. 2 tane 1, 1 tane 2, 2 taneye tek, üçüncüye çift, 2 taneye tek, üçüncüye çift. Bu şekilde bakın sıramızı tamamladık ve son buradaki sık iğneme de bir tane yaparak dördüncü sıramı tamamladım ve toplamda 24 tane sık iğne yapmış olduk arkadaşlar. Yine en baştakine battım, kaydırma tekniğiyle geçirip dördüncü sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi 5. sıramıza başlayacağız. 1 2 3 4 5. sıramızda şöyle bir tane zincirimi çektim, yine şöyle 1 2 3 dördüncüye çift battım arkadaşlar. 1 2 3 dördüncüye çift. Daha sonra tekrar 1 2 3 dördüncüye çift. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle 1 2 3 dördüncüye çift. 1 2 3 dördüncüye çift olacak şekilde sıramızı sonuna kadar 3 dördüncüye çift. Ve böylece sıramızı tamamlayalım. Bu sıramızda da 30 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Sıramızı tamamlayalım. Evet, tekrar sizinle de bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra en baştaki sık iğneye tekrardan battım. Ve kaydırma tekniğiyle içerisinden geçirdim. Bir tane de zincirimi çektim. Bu sıramızı da bu şekilde bitirmiş olduk. Burada orta göbeği de sayınca 1 2 3 4 5. sıramızda 30 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi son sıramızda yine 1 2 1 2 bakın 2 tane tek, bir tane çift yaptık. Bundan sonrasında gerisinde ise 1 2 3 3 bakın şu çiftten sonra 1 2 3 4 ve 5. de ikinciyi de yapacağız içine. Şöyle tekrar 1 2 3 4 beşinciye ikinciyi de yapıyorum. Bakın şöyle 1 2 3 4 5. de 2 tane.
En başında da nasıl başladık? Şöyle 1, 2 ve üçüncüye çift yaptık. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5.'ye çift yaptık arkadaşlar. Bu şekilde tamamlayalım. Tam 36 tane sık iğnemiz olacak. Evet, tamamladık. Bu sıramızda 36 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra geldik. Yine en başa içerisinden kaydırma tekniğiyle geçirdim. Şöyle. Şimdi burada 1, 2 tane zincir çektim. Üzerine alıyorum. Bakın. Şu hemen yanımdaki sık iğnenin arka telinden geçtim ve buraya bir tane sık iğne yaptım. Trabzan yaptım. Daha sonra tekrar üstüne aldım. Yanımdaki zincirin arka telinden geçtim ve buraya bir, aynı yere 2, aynı yere 3, 4 ve 5 tane trabzan yapıyorum. Bakın şöyle. Daha sonra ilmeğimi bıraktım. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. trabzandan geçtim. İlmeğimin de içerisinden tığımı alıyorum ve şöyle içinden geçiriyorum. Üzerine aldım. Geldim. Hemen yanımdaki zincirin şöyle arka telinden geçtim ve buraya bir tane trabzan yaptım. Daha sonra tekrar üstüne aldım. Yine arka telden geçtim. Buraya 1, 2, 3, 4, 5 tane şöyle trabzan yaptım. Geldim yine 5. trabzanın tepesinden ipimi alıyorum ve içerisinden geçiriyorum. Üzerine alıyorum ve yine yanımdaki zincirin içerisinden geçip buraya yine bir trabzan yapıyorum. Tekrar göstereyim. Aldım üstüne. Yanımdaki zincirin hemen arka telinden 1, 2, 3, 4 ve 5 tane trabzan yaptım. İlmeğimi bıraktım. 5. trabzanın yine üstünden geçtim, tepesinden. İlmeğimi alıp içerisinden geçiriyorum. Üzerine alıp yine yanımdaki trabzanın arka teline bir tane trabzan yapıyorum. Bakın böyle 3 tanesi oluştu zaten. Aynı şekilde şöyle etrafını bir çevirelim, dönelim, sona kadar gelelim. Evet, bakın sıramızı döndük. Burayı bitirdik. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane tomurcuk oldu. Şimdi geldik. Bakın burada şuradaki zincirin tepesinden şöyle battım. Bu şekilde kaydırmaya tekniğiyle geçirdim. 1, 2 tane zincir çektim. Şimdi birazcık böyle pofuduk olsun diye bir tane daha burada bu tomurcuktan fazla yapacağız. Burada 18'de, bir üstteki sırada 19'la bütün sırayı çantayı bitireceğiz arkadaşlar. 2 tane zincirimi çektim burada. Daha sonra üzerine alıyorum. Bakın buradaki boşluktan şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5 tane bu kısma doldurdum. Geldim. En baştaki trabzanımdan yine alıp bu şekilde kapattım. Daha sonrasında şöyle devam edeceğiz. Şimdi bu altta bir sonraki şu aralara yaptığımız zincirleri burada bakın şuradaki boşluğa yapacağız. Buradaki boşluktan geçtim ve buraya
Şöyle trabzanımı yaptım. Daha sonra üzerine alıyorum. Bakın bu üstteki şu uzun zincir var ya, oranın içinden buraya 5 tane dolduracağız. 1 2 3 4 ve 5 tane trabzanımı yaptım. Geldim yine en sondan kapatıyorum. Üzerine aldım. Bakın bu aradaki şu boşluktan geçip buraya da trabzanımı yaparak tomurcuğumu oluşturmuş oluyorum. Bakın böyle. Tekrar üstüne aldım. Bu şekilde devam ediyoruz. 1 2 3 4 ve 5 taneyi yine yaptıktan sonra en baştaki trabzandan ipimi geçirip üzerine alıp buradaki boşluğa trabzanımızı yaparak bakın böyle. Şimdi burayı da dönelim. Bir en sona kadar gelelim. Bu şekilde devam edelim. Evet, şimdi ikinci sıramızı bakın böyle bitirdik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 tane oldu. Şimdi bundan artık daha gerisi hep 19 olacak. Şimdi bakın burayı da bitirdikten sonra şurada bak bir tane zincir çekmiştik. Şurası. O zincirin tepesinden şöyle aldım ve ilmeğimin içerisinden geçirdim. Buradaki ilmeği de çok çekmeyin çünkü son bu tomurcunuzu buraya yapacaksınız sıranız bittiğinde. Geçirdim. 1 2 tane zincir çektim. Şimdi bu sıradan sonra artık bütün sıralarınız bittiğinde şöyle başlayacaksınız. Üzerine alıyorum ve direkt bakın buraya 5 tane trabzan yapacağım yere geçiyorum. Şöyle 1 2 3 4 ve 5 tane trabzanımı yapıp yine en baştakinden alıyorum. Şöyle tomurcuğumu oluşturup üzerine alıp aynı alttaki gibi artık arkadaşlar buradaki boşluğa trabzanımı yapıyorum. Sadece başlangıcını göstermek istedim. Artık her sıranız bittiğinde aynı bu şekilde başlayacaksınız ve devam edeceksiniz arkadaşlar. Kaça kadar devam edeceğiz? 1 2 şimdi üçüncüyü yapıyoruz. Bu tomurcuklarımız 10 sıra olana kadar devam edeceğiz. Şöyle bakın şuradan da göstereyim sizlere. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 sıra olana kadar bunu devam ettirdik. Şimdi bitirelim örmesini. 10 sıramızı tamamlayalım. Daha sonra ayrıntılarını birlikte yapacağız. Evet, bakın 10 sıra bu şekilde yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi burada geldim en sonda bakın birleştirmemi yaptım. Şöyle 1 2 tane de zincirimi çektim ve burada ipimi keseceğim. Şöyle makasımızı alalım. İpimizi burada artık kesiyoruz arkadaşlar ve arka tarafından bu ipi de şöyle göstereyim. Daha ince bir tığla da bunu yapabilirsiniz. Şöyle bakın şu aralardan geçerek bu şekilde bu ipimizi gizleyeceğiz. Şöyle geçelim. İpimizi buralardan geçirerek gizleyelim. Şimdi dediğim gibi bunu şöyle en alta kadar gizleyebilirsiniz. Açılmasın diye. Evet. Şöyle yaptık. Şimdi ne yapacağız? Çantamızın geri kalan kısımları.
Şimdi şu yüzümüzü yapalım. Daha sonra bu kulakları. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben bu kulakların parçalarını ördüm arkadaşlar. Bakın böyle. Şu şekilde. Şimdi mantık, şu taban var ya, taban kısmı. Burayı ördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın böyle. Kaç sıra ördüm? Şöyle ortayla birlikte 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi 5. sıraya kadar bakın buradaki bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bunun aynısını yapacağız. 6. sırada artırma yapmadan hepsine tek tek batacağız arkadaşlar. Bakın şöyle 6. sıramız hepsine tek tek batılacak. Bu şekilde. 5. sıraya kadar aynı tabanda yaptığımız gibi, şuradaki gibi 5. sıraya kadar buradaki artırmalarımızın aynısını yapacağız. 6. sıramızı da hiçbir artırma yapmadan dümdüz hepsine tek tek bir kere batarak bu şekilde yapacağız. Zaten bakın şöyle kıvrılmasının sebebi de bu. Buradaki en son sıradaki şu sık iğnelerimizin hepsine tek tek batıyor olmamız arkadaşlar. 6. sıramız o şekilde olacak. Bundan 2 tane yapıyoruz. Bakın böyle. Bu şekilde. 2 tane bundan yapacağız. 2 tane de ortası için şöyle kahverengi ipimizle. Bunun içinde 1, 2, 3 tane yine buradaki sayıların aynısı 1, 2, 3. Dördüncü sırada bütün sık iğnelerin hepsine birer kere batılacak. Şöyle, o yüzden bakın böyle kıvrılma böyle gerçekleşiyor. Burayı da bitirdikten sonra şöyle bunlar bizim kulak malzemelerimiz olacak. Bakın bu şekilde iç içe geçireceğiz ki şöyle kulak ortaya çıksın. İşte bakın bu şekilde. Şimdi yüz yapacağız. Yüzü de arkadaşlar buradan göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 sıra. 5 sıra aynı şunun tabanın aynısı olacak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Bütün artırmalarımız aynı şekilde olacak. Şimdi ben bu yüz kısmını da yapacağım. Daha sonra bunları birlikte dikeceğiz sizinle. Öncelikle şu yüzü bir tamamlayalım. Dediğim gibi sadece ip farklı. Tabanın aynısı fakat 5 sırada bitecek yüzümüz arkadaşlar. Hemen onu da yapalım. Daha sonra görüşeceğiz. Şimdi yüzümüzü de bu şekilde ördükten sonra bakın dediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5 sıra aynı taban uygulaması gibi ördük. Şimdi geldik gözleri ve ağzı yapmaya. Şöyle bu kısım, evet böyle yapalım. Şimdi herhangi bir yerden bu şekilde iğnemi geçirdim. Şöyle hemen gözümüzün birini alalım. Gözlerimizde bakın böyle 2 tane siyah boncuk. Evet bu şekilde. Diğerinde hemen onun hizasında onun hizasındaki bir yere de diğer gözümüzü diktik. Bakın böyle gözlerimiz bu şekilde olsun. Ağızda nereden başlamışım hemen bakalım. 1, 2, şöyle şuradan şuraya ağız yapmışız. Şu kısım değil de bir üstteki, tamam. Şöyle herhangi bir yerden başlayalım.
Bakın bu şekilde hemen şuradan devam edelim. Şöyle şuraya kadar bakalım. Hatta orası da değil. Galiba burası. Şöyle şunun içerisinden geçirelim. Evet, şöyle gülümseyen bir surat yaptık. Aynen. Şunun birazcık şuradan eksik oldu. Onu da şöyle yapalım. Zaten arka tarafı çantanın arkasında kalacağı için çok da önemli değil. Şöyle biraz güleç bir surat olsun. Bu şekilde. Bakın böyle arkası arka tarafa geleceği için hani bu suratı daha önceden planlayıp yaparsanız daha da güzel olur. Ben şimdi böyle hemen gelişi güzel diktim. Evet, bu kadar yeterli. Döndüm ve ipimi burada bağlayıp keseceğim. Daha sonra yapıştırma işlemlerine başlayacağım. Dediğim gibi ben silikonla yapıştırdım bunları. Şimdi de öyle yapıştıracağım. Tabii ki dikebilirsiniz de. Evet. Dediğim gibi şu arka taraf daha da böyle temiz olsun isterseniz burayı önceden belirleyin. Nereden nereye kadar ağzını yapacağınızı belirleyin. Ondan sonra dikin. Yüzümüz de bu şekilde hazır. Şimdi bunları yapıştırmaya geçelim. Şimdi şunları bu şekilde aldım. Ve bakın böyle arka tarafını çeviriyorum. Bakın ipleri de böyle gizledim bu arka tarafına. Bu şekilde sırt sırta gelecek şekilde bunları ayarlıyorum. Bakın şöyle. Bu şekilde bunları yapıştıracağız. Şimdi böyle ayarladıktan sonra şöyle silikon tabancamızla evet, bu kadar yeterli. Bakın bunu alıp tam ayarladığım noktaya bırakıyorum. Bunu bu şekilde yapıştırıyoruz. Şöyle. Daha sonra hatta şuralarını da biraz koyabiliriz. Kulağı bu şekilde yapıştırdık arkadaşlar. Hemen diğer kulağı da böyle yapıştıralım. Şöyle. Veya işte dediğim gibi eğer silikon tabancası kullanmayacaksanız bunu böyle yapıp şuradan dikeceksiniz. Bu kulak şeklimiz bu şekilde olacak. Şimdi kulakları şöyle herhangi bir yerden önce bakın bu üstteki değil de alttakinin bir alt araya şöyle biraz bakın bu şekilde şöyle yapıştıracağım. Evet, bunu böyle yapıştırdıktan sonra biraz da şöyle şuraya süreceğiz.
Hemen orayı da yapıştıralım. Evet, bakın ilk kulağımızı böylece yapıştırmış olduk. Şöyle. Şimdi ikinci kulak, hemen şu araya bir bakalım. Kaç tane sonrasına yapıştırmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanesinin hemen 8 fıstık sonrasına yapıştırmışız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şuraya. Ben bu araya da diğer kulağı yapıştıralım. Onu da bu şekilde. Bakın böyle duracak. Onu da iyice yapıştırdık. Hemen şu alt tarafına da yine bunu da sürelim. Siz dikerken buralara da dikerseniz şöyle bir iki dikiş, çok değil. Bunu da böyle yapıştırdık. Evet. Bakın çok tatlı durdu. Böyle birazcık daha yapışsın. Bekleyelim. Evet, kulaklarımız hazır. Şimdi yüzü de bakın tam şöyle 1 2 3 1 2 3 tam ortaya olacak şekilde yapıştıracağız. Hatta şöyle yapıştıralım. Bunu da yine arka tarafına silikondan şöyle koyalım. Dediğim gibi sanırım şurası tam orta. Evet. Evet, çok tatlı. Harika oldu. Şimdi arkadaşlar en son şu kordonumuz kaldı. Bunu ben iki tane ipi şöyle göstereyim size. Şu kalan siyah ipimle göstereyim. Bakın bu ipi diyelim ki şöyle tuttuk. Şöyle ucuca getirdik iplerimizi. Tabi ben buna 6 metre ip kullandım. 6 metreyi böyle iki kat edip bakın bir taraftan böyle ya ya bir kapı koluna geçirin veyahut da bir çocuğunuz tutabilir. Bu şekilde bakın. Şöyle şurayı tutarken şöyle kıvırıyorum. Bu şekilde kıvırıyorum. Dediğim gibi bunu karşıda ya bir yere sabitlemeniz ya da birinin tutması gerekiyor. Şu ucu. Şöyle bir yapayım, bu karışmasın. Böyle iyice kıvırdınız ipinizi. Bakın şöyle. Daha sonra bakın bunu şöyle ucuca getiriyorum. Ve bırakınca kendiliğinden bakın böyle kordon şekline geliyor. Dediğim gibi 6 metre ipi ikiye katlayıp ucuca birine tutturun veya bir yere geçirin. O şekilde yapabilirsiniz. Bakın ben bunu hazırladım. Şimdi hemen bunun dikimini de göstereyim sizlere. Şöyle bir yün iğnesine geçirdim ve şuradan bakın şu aradaki boşluklardan geçireceğiz. Bakın buradan geçiriyorum ve dikmeye başlıyorum. Şöyle biraz fazla kalsın orası. Daha sonra bakın her fıstık arasından bir tane atlayacağız. Şöyle. Bu şekilde. Bakın böyle. Daha sonra tekrar diğer boşluktan
Bakın bu şekilde. Şimdi biz bu şekilde böyle bir dönelim, bitirelim burayı. Bakın sona kadar geldik. Şöyle biraz geri almak istiyorum çünkü şuradaki, evet, şu uçları birbirine bağlayacağım. Evet, iyice sıkıştırdıktan sonra şöyle ucunu keseceğim şuradan. Bu şekilde. Ucunu da kestikten sonra bakın şöyle şu düğümümüz içte kalacak şekilde, bakın bir buradan bir bu kenardan bir de bu kenardan. İplerinizi ayarlayacaksınız ve şu ipiniz zaten burada kalacak. Hemen bu taraftan biraz çekelim, ayarlayalım bu kısmı da. Evet, şöyle çekip birbirine, aynen şu anda oldu. Şöyle düzeltelim. Evet. Bakın bu şekilde. Çantamız bitti. Kullanıma hazır diyelim. Evet arkadaşlar, bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun arkadaşlar. Abonelik ücretsiz, destek amaçlı abone olacaksınız. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin diyorum. Ufacık da olsa yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.